Tarihte köle olup imparatorluk yöneten insanlar olduğunu söylesek inanır mıydınız? Osmanlı İmparatorluğunda hukuken padişahın kölesi sayılan kişiler, fiilen dünyanın en büyük devletlerinden birini yönetiyordu. Tahtın hemen yanında duran ama tahtı asla tehdit etmeyen bu insanlar, Osmanlı'nın yükselişinin gizli mimarlarıydı. İşte devşirmeler ve Osmanlı'nın en yüksek rütbeli kölelerinin akıl almaz hikayesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun en dikkat çekici ve modern bakış açısıyla en zor anlaşılan yönlerinden biri, devletin zirvesine kadar yükselebilen köle statüsündeki insanlardır. Günümüz algısında kölelik, iradesi elinden alınmış, hakları olmayan ve ağır koşullar altında yaşayan insanları çağrıştırır. Ancak Osmanlı'daki kul sistemi ve devşirme düzeni, bu algıyı kökten sarsan, hatta ters yüz eden bir yapı ortaya koyar. Osmanlı'da kölelik, özellikle devlet hizmetinde, aşağılanma değil, aksine iktidara giden bir yol olabilmiştir. Osmanlı Devleti daha kuruluş döneminden itibaren merkezi otoriteyi güçlü tutmayı hedefleyen bir anlayış benimsedi. Bu anlayışın temelinde, padişahın mutlak otoritesini sarsabilecek her türlü aristokrat, feodal veya hanedan dışı gücü kontrol altında tutma isteği yatıyordu. Anadolu'daki beylik tecrübesi ve Selçuklu Devleti'nin parçalanma süreci, Osmanlı yöneticilerine çok net bir ders vermişti. Aile bağları, soy iddiaları ve yerel güç odakları devleti zayıflatırdı. Bu nedenle Osmanlı, yöneticilerini doğuştan soylu ailelerden değil, devlete tamamen bağlı bireylerden seçmeyi tercih etti. Devşirme sistemi tam olarak bu ihtiyacın ürünüdür. Balkanlardaki Hristiyan tebaadan belirli aralıklarla toplanan çocuklar, devletin kontrolüne alınıyor ve aile bağlarından koparılarak yeni bir kimlikle yetiştiriliyordu. Bu çocuklar Müslümanlaştırılıyor, Osmanlı dili ve kültürüyle eğitiliyor ve padişahın kulu olarak devlet hizmetine hazırlanıyordu. Hukuki olarak köle statüsündeydiler, ancak bu statü, onları sıradan halktan ayıran ve yükselme yolunu açan özel bir konumdu. Devşirme çocukların kaderi tek tip değildi. Fiziksel olarak güçlü olanlar Yeniçeri Ocağı'na gönderiliyor, askeri disiplinle yetiştiriliyordu. Zekası, yeteneği ve öğrenme kapasitesi yüksek olanlar ise Enderun Mektebi'ne alınıyordu. Enderun, Osmanlı'nın adeta beyin fabrikasıydı. Burada yetişen bireyler yalnızca asker değil, aynı zamanda diplomat, yönetici, maliyeci ve devlet adamı olarak eğitiliyordu. Bu okulda verilen eğitim, dönemin Avrupa saray okullarıyla kıyaslandığında son derece sistemli ve çok yönlüydü. Enderun'dan çıkan bir devşirme, zamanla imparatorluğun en üst makamlarına kadar yükselebilirdi. Sadrazamlık, Osmanlı'da padişahtan sonraki en güçlü makamdı ve tarih boyunca bu görevi üstlenenlerin büyük bir kısmı devşirmeydi. Bu durum tesadüf değildi. Devşirmeler, Osmanlı hanedanına akrabalık bağıyla bağlanamazlardı. Bu da onları taht için potansiyel bir tehdit olmaktan çıkarıyordu. Padişah için ideal devlet adamı profili buydu. Son derece güçlü ama hanedan dışı, etkili ama köksüz. Pargalı İbrahim Paşa bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Küçük yaşta devşirilmiş, Enderun'da yetişmiş ve Kanuni Sultan Süleyman'ın en güvendiği isimlerden biri haline gelmiştir. Sadrazam olduğunda Osmanlı'nın iç ve dış politikasında belirleyici rol oynamış, Avrupa saraylarıyla eş düzeyde diplomatik ilişkiler yürütmüştür. Ancak hukuken hala padişahın kuluydu. Bu durum ona sınırsız bir güç verdiği kadar, tek bir kararla her şeyini kaybetme riskini de beraberinde getiriyordu. Sokollu Mehmet Paşa ise devşirme sisteminin Osmanlı'yı nasıl küresel bir güç haline getirdiğinin adeta somutlaşmış halidir. 3 farklı padişah döneminde sadrazamlık yapmış, Osmanlı'nın Balkanlardan Orta Doğu'ya, Akdeniz'den Karadeniz'e uzanan siyasetini fiilen yönlendirmiştir. Donavolga Kanalı projesi, Süveyş ve Akdeniz politikaları, Avrupa dengeleri üzerindeki etkisi onun vizyonunu açıkça gösterir. Bir köylü çocuğu olarak doğmuş, padişahın kulu olarak yetişmiş ama dünya siyasetine yön veren bir figür haline gelmiştir.
Yeniçeri Ocağı da devşirme sisteminin askeri yüzünü temsil eder. Yeniçeriler, padişahın maaşlı ve sürekli ordusuydu. Avrupa'da feodal beylerin orduları hala belirleyiciyken, Osmanlı'da merkezi otoriteye doğrudan bağlı bir askeri güç bulunuyordu. Bu durum Osmanlı'ya büyük bir stratejik avantaj sağladı. Yeniçeriler hukuken kul statüsündeydi, evlenmeleri, ticaret yapmaları ve miras bırakmaları uzun süre yasaktı. Ama bu kısıtlamalar, onların sadece devlete odaklanmasını sağlıyordu. Devşirmelerin yükselişi sadece askeri ve idari alanlarla sınırlı değildi. Maliye teşkilatında, donanmada, eyalet yönetiminde ve diplomatik görevlerde de devşirmeler en üst kademelere çıkabiliyordu. Kaptanı Derya olarak Akdeniz'i yöneten, Beylerbeyi olarak koskoca bölgeleri idare eden pek çok isim devşirme kökenliydi. Bu durum Osmanlı'da sınıfsal geçişkenliğin, çağının çok ötesinde bir seviyede olduğunu gösterir. Osmanlı'daki bu sistem, liyakati merkeze alan bir yapı oluşturmuştu. Bir kişinin yükselmesi için soylu bir aileden gelmesi değil, devlete faydalı olması gerekiyordu. Sadakat, disiplin ve yetenek, kan bağından çok daha önemliydi. Bu nedenle Osmanlı, uzun süre Avrupa'daki aristokratik çatışmalardan uzak kalabildi. Devşirmeler, devletin sahibi değil, hizmetkarıydı. Ama bu hizmetkarlık onları dünyanın en güçlü adamları haline getirebiliyordu. Ancak bu sistem de zamanla bozuldu. 17. yüzyıldan itibaren devşirme kuralları gevşedi, Yeniçeri Ocağı'na dışarıdan adam alınmaya başlandı, rüşvet ve iltimas arttı. Yeniçeriler ticaretle uğraşmaya, evlenmeye ve siyasete müdahale etmeye başladıkça merkezi otorite zayıfladı. Devşirme sisteminin bozulması, Osmanlı'nın duraklama ve gerileme süreciyle doğrudan bağlantılıydı. Yine de yükseliş dönemine bakıldığında, Osmanlı İmparatorluğu'nun en yüksek rütbeli köleleri, tarihte eşi benzeri az görülen bir yönetici sınıf oluşturmuştur. Hukuken köle, fiilen imparatorluk yöneticisi olan bu insanlar, Osmanlı'nın 3 kıtaya yayılmasını, yüzyıllar boyunca ayakta kalmasını ve dünya siyasetinde belirleyici bir aktör olmasını sağlamıştır. Osmanlı'yı benzersiz kılan tam olarak budur, gücü soydan değil, sistemden alan bir imparatorluk. Kölelik statüsünü aşağılanma değil, disiplin ve sadakat aracı olarak kullanan bir devlet aklı. Ve bu aklın zirvesinde bir zamanlar köyünden alınmış, adı bile değişmiş ama dünyayı değiştirmiş insanlar vardır.